Herkese merhaba. Champions 2025 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasının ikinci bölümü nefes kesen maçlarla geride kaldı. 16 takımdan 8'i turnuvaya veda ederken geriye sadece en iyiler kaldı. Champions'ın ikinci bülteninde sonuçları ve çok daha fazlasını birlikte keşfedelim. Champions 2025 17 Eylül'de A grubunun kazananları PRX ve Giant-X arasındaki seriyle devam etti. İlk harita Giant-X'in seçimi Ascent'te kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dengeli geçen maçta Giant-X son anlarda 13-11'lik skorla galip gelerek seride 1-0 öne geçti. Lotus haritasında PRX cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Son harita Sunset'te ise Pasifik'in yıldızı PRX rakibine üstünlüğünü kabul ettirerek 2-1'lik zaferle ilk playoff biletini kaptı. Gün DRX ve Enerji arasındaki kapışmayla devam etti. Heaven'da DRX rakibine adeta göz açtırmadı ve haritayı 13-4 domine etti. Enerji Crowd'da geri döndü ve 13-11'lik sıkı bir galibiyette seriyi 1-1'e taşıdı. Karar haritası Lotus'ta DRX fırtına gibi başladı. 7-0'lık üstünlük kurdu, ilk yarıyı 8-4 önde bitirdi. Ama ikinci yarıda Enerji bambaşka bir yüzde sahneye çıktı. Maçı 13-11 çevirdi ve serinin galibi oldu. İkinci gün Team Heretics ile T1 arasındaki çekişmeli seriyle start aldı. Lotus'ta Heretics 13-10'luk skorla rakibini devirip seriye 1-0 önde başladı. Sunset haritasında ise iki takım da çift dueliste sahneye çıktı. Nefes nefese geçen maçı 13-11 alanı Heretics seri 2-0 kazanıp playoff biletini cebine koydu. Gözler B grubunun dev kapışması MIBR Fnatic serisindeydi. MIBR Fnatic'in seçtiği Bind haritasını 13-5'lik ezici bir skorla alıp seriye sağlam bir giriş yaptı. Fnatic ise rakibinin haritası Abyss'te 13-7'lik skorla karşılık verip seriyi 1-1'e taşıdı. Serinin kaderini Heaven belirledi. Fnatic baştan sona üstün oynadığı maçı 13-10 kazandı ve seri 2-1 ile hanesine yazdı. Fnatic playoff'a uzanırken MIBR son umut için BLG RRQ kazananını beklemeye başladı. Turnuvanın ateşi sönmüyor. Liquid ile EDG arasındaki kapışma için herkes ekran başındaydı. Sunset'te son şampiyon EDG, EMEA şampiyonu Liquid'i 13-3'lük ezici bir skorla sarsarak seriye hızlı başladı. Liquid Abyss'te toparlandı ve 13-6 ile seriyi 1-1'e taşıdı. Her şey Bind'da belli oldu. Nefes nefese geçen harita 28 roundun sonunda Liquid'in zaferiyle noktalandı. Seri 2-1 kazanan Liquid DRX'in rakibi olurken EDG turnuvadan ilk elenen takım olarak herkesi şoke etti. Günün diğer eleme maçında XLG ile Sentinels kozlarını paylaştı. Seri Sentinels'in Abyss'te 13-10'luk zaferiyle açıldı. Lotus'ta ise XLG ilk yarıyı önde götürdü. Sentinels'in geri dönüş çabası yetmedi ve harita 13-11 XLG'nin oldu. Karar haritası Heaven'da XLG üstün oyununu sürdürdü ve 13-8'lik skorla haritayı alıp Sentinels'i turnuvanın dışına itti. B grubu elemesinde BLG ile RRQ kapıştı. BLG RRQ'nun seçtiği Sunset'te 13-7'lik skorla rakibini devirip seriye önde başladı. RRQ Lotus'ta 13-8'de güçlü bir cevap vererek skoru eşitledi. Munyet rewarded. Nade's going to be following up as well, and just as those timers tick down, it's desperation for Billy. You have to opt into it, you have to go for it now. But in a 2v1, Munyet, time has been bought for him to really pop off and play his life well. Damage done, ace at the end. Seri Abyss'e uzadı ve Cemki'nin damga vurduğu maçta RRQ 13-4'lük ezici bir galibiyet aldı. Seri 2-1 kazanan RRQ, MIBR'ın rakibi oldu. BLG ise Paris'te son maçına çıktı. Gün G2 ile DRG arasındaki eleme maçıyla devam etti. G2 her iki haritayı da 13-7'lik rahat skorlarla kazanarak T1'ın rakibi oldu. DRG ise 13-16 sıralamasıyla turnuvaya veda etti. Uzun bir aradan sonra geri dönen Demon One, Sentinel rolünde hiç fena olmayan bir performans sergiledi. Üstelik takımın infoda Çince konuşması onun işini bir hayli zorlaştırmış olmalı. 我在直讲，尼克。去帮他尼克。我在走。Wave side。Hey, here comes you. Yeah, I'm coming. 这不确定没人吗？这不确定没人吗？没事。没确定。接受一下尼克。我去。C grubunun son playoff bileti için DRX ile Team Liquid kozlarını paylaştı. Seri Liquid'in Crowd seçimiyle açıldı ve Nets'in Waylay tercihi herkesi şaşırttı. 5 yıldır sahnede olan Nets profesyonel bir maçta ilk kez duelist ajanı tercih etti. Ancak Liquid'in bu hamlesi beklenenini veremedi ve DRX haritayı 13-8 alarak seride 1-0 öne geçti. Kendi seçimi Abyss'te de 13-7'lik skorla rakibine üstünlük sağlayan DRX, C grubunun son playoff biletini kaptı ve EMEA şampiyonu Liquid'i turnuvadan eledi. Kaybedenin havlatacağı kritik maçta Giant-X ile XLG karşı karşıya geldi. Bind haritasında iki takım da normal sürede birbirine diş geçiremedi. Uzatmalarda Giant-X peş peşe 2 roundu alarak haritayı hanesine yazdırdı. Ascent ise sahneye Ara aldı. 27 kill'lik muazzam performansıyla yıldızlaşan Ara, Giant-X'in 13-10'luk galibiyetine damga vurdu. Seconds to go. Fever needs a plant. He needs to clear Ara. The list is growing. He wants that plant first. He needs it. But it might be a knife to the side of the head. He's dead. Bu sonuçta XLG turnuvaya veda ederken
Giantex A grubunun ikinci playoff biletinin sahibi oldu. Grup aşamasının son günü T1 ile G2'nun kapışmasıyla açıldı. Amerika temsilcisi G2 her iki haritada da rakibine üstünlük kurdu. Lotus'u 13-9, Crowd'u ise 13-8'lik skorlarla domine eden ekip playoff biletinin sahibi oldu. Kapanış maçında MIBR ile RRQ son şansı için karşı karşıya geldi. MIBR her iki haritayı da 13-5'lik skorlarla adeta rakibini arenadan silerek yoluna devam etti. Pasifik'in bu sezonki parlayan yıldızı RRQ ise bir kez daha eli boş eve döndü. Nefes kesen maçlarla dolu grup aşaması 22 Eylül'de noktalandı. Paris'te oynanan bu çekişmeli mücadelelerde kimse hatasız pikem yapamadı. Maçları canlı izleyemediğim için özetlere göz atarak rekabetin izleri bölümünü hazırladım. Belki bazı anları kaçırmış olabilirim. Bölüme Something'in pistol ace ile başlayalım. Something ready for it, turns to flash, and now for contact is just too good. What an opener! Talk about so the tiniest of openings for GX. The Paper Rex are ready to just flood onto them and get an ace. Well, ace. Well, ace for the boy. Jump, bound, just like Bambi. Something. Oh, look at what he can. And this is why PRX can get away with such ridiculous stuff, Wyatt. They have this individual talent. I feel like it's rarely seen at this level. Absolutely not. It's just across the entire team. They're all capable of this, but genuinely though, yeah. Link Something'den aldığı flash desteğiyle Giantex'in planlarını alt üst ediyor. Instant sees with the nade this time. Not gonna catch the flash. It's amazing. And Jig collects all three. PRX knew exactly what they were walking. While we do see this again, we're gonna go a quick break. We'll come back, of course, with the next half of Lotus. Bir için ultisi her zaman bir roundu kazandırabilecek kadar güçlü. Ama Flickless bunu başka bir yolla başarıyor. The mini-map, man. This is chaos now. Forsaken said, okay, bet I'll take your positioning and spawn. And What? Catch Cloud. He got him! He got him off the spike! That is nuts! Oh. Flickless, dirty, dirty work. That map was turned upside down. Oh my, I mean... the Sage wall there makes it a bit uncomfortable. Oh, so One enemy remaining. The timing on that is perfect. Ara 1v4 pozisyonda neredeyse hiç hasar almadan muhteşem bir clutch kazanıyor. Crow, it doesn't look to be the case. It's Ara now in a 1v3, trying to relay bolt his way out of this now. Waiting on the other side is Something, waiting for his just desserts. A frustrating moment there, and Ara! He's found himself four! Last player Oh standing. my god! Relay bolt. Might have bought him the space he needed. What a moment! Frink kısa süreli hafıza kaybı yaşıyor. Fring's gonna catch Scuba too. He saw him. What? Oh no. What happened there? Fring misplays that horribly. Bane 4 oyuncuyu harika bir şekilde alt ederek muhteşem bir performans sergiliyor. Bane a 1v4. Good luck. That's two. 9 bullet. No! Bane does it again! The Red Bull clutch map. A new challenger has entered the stage, and that's Bane. This guy was sitting on the bench all of stage 2. DRX brought in a ringer to Paris. A 4K on the round. Shutting out NRG. Minibu 4 vurup devleşiyor. Here from upper. He'll send a nade in now and a light down on the side. Spot Isu instantly dispatches him. And Minibu is disgusting. Just add water. And you've got a juggernaut out there on A. Mini-Boo. The snap on that first shot. Perfect adjustment onto Stack. Not even Meteor could find that kill swinging backside. Mini-Boo is such a momentum-based player. Arts'in zor pozisyonda harika iş çıkarıyor. Into mid as well. There's the dash through and the information, but Artson just ignores him. That one was free, and he goes for a little more. Really well handled. Look at this, doesn't even look at the reveal to start with. Full confidence in that swing. Let's go! Woo! Verno Boster'ın ultisini kendi lehine kullanıyor. They look to close in the space, they're being picked apart! The Cosmic Divide, it may have saved Boster, in fact it only bought him time! Aspas there for the double, and with Alpha all alone. The save can be called into play, but he's going for it. He's being baited out and eventually dealt with. Aspas Jet ile uzun bir süzülüş yaparak ilginç bir deneme gerçekleştiriyor. Way through Alfia, also in the backlines. It seems like they have a... Hey, they'll take it. He was trying to kill them from off the side of the map. I understand. Oh, nice. Yeah, he was trying to find an angle, and then when there's the one, but then he needs his teammates to... Yeah, he needs his... Kankang bonus roundunu ucuza kapatıyor. Before being dropped.
And now Kunkun right from the side, tearing them asunder. Can't be stopped. A delayed hit. And what a heavy one it was. Kiko left to pick up whatever pieces he can, but there is no real sign, no real chance for him here in a spot like this. And that is a ludicrous round. Look at this. That is criminal. Even Nat's cage actually helping Kunkun to stay alive and be able to get those kills without Trex being able to punish. And what on earth was nobody up to? Not sure, Kamo'nun klon taklidi başarısızlığa uğruyor. Just from the signs of life that are being poured out now towards it. Kamo! He do a decent job of being able to plug up those gaps. Very funny moment there. EDG'nin agresif oyunu 3 kill'lik sonuç veriyor. Round of the first half, double dash forwards again by Jenny and looking for that one with a follow-up. Oh my! Into round 13, but this set play was lovely. Very similar to what we've seen come now from MIBR, for example, on Corrode. 3 picked off instantly. They didn't find the value that they wanted. Zek'in Omun'un köründen etkilenip aşağı düşüyor. Ahead of it, and now they're going to these more directed sight hits, which are kind of theory crafted. This time though, oh no, not again. Oh dear, we've had one of those. Had a little stumble, had a little trip. But don't worry, the 1-2 punch is still in play, and the flash is pretty solid too. Force him away, but then goes for the swing on the left. Look back towards the right, then up on top, it's Zellsis. Second gets to watch the round play out from afar. He's actually our free cameraman. It's Noman and Coconut, the last two alive. Especially now that there's round deficit, maybe even feels better that you're not really under as much pressure to do so, but it's a long old fall. Fan already died, and I jumped off the map. Bad day for Zek. Jojimo ve Leaf Dose'u DRG'yi yok ediyor. Let's see, Sun's there. Spirit said, one, where are you off to? Backside, that's wild! You don't get to do that! You got 2! How did you get 2? I don't understand where G2 just got half of these kills from! Oh man, wrap it up! He's thrifty, he's not going to get this first kill, but he actually kills Flex in here, then still gets the shorty switch. That... He's actually just broken his ankle. Demon One'ın enfes vuruşu izleyenleri heyecanlandırıyor. Sight for G2. Demon One previously won his fight against Jaw! Gets wide open sightlines this time around for Valid. He's been favoring kind of like I said. Jojimo Frenzy ile harika bir clutch atıyor. Yuto nice and early here. Jorgamo has to go huge with the frenzy. Oh, that paranoia could not have been better though. Quelling some of that aggression. Still sticking around, but these last two... Oh my God! No way! He has absolutely no business. That is just perfection from Jorgamo for the Red Bull clutch. Mako tehlikeli hamlesiyle risk alıyor. Crossing the lines, it's a one-way for Mako to play off of. Paranoia comes out and has to TP into the one-way absurdity that might be occurring. Mako has worked them! Able to catch the kill on Akiko. But this game has been back and forth, and just like on Corrode. Jojimo spike plantini bozuyor ve planta vakit kalmıyor. Butter! He's going to find it. Still, that spike does need to get planted, and Jorgamo is quick on the scene of the crime once more. Drops down here. Needs to be that defense! He's denied it! That's a round win! G2 steal it right from under. Jonah B even takes a long time there to be able to get a kill. Ensures the savior towards the end. What a weird one. T1 put together. Aspas'ın estetik vuruşu göz kamaştırıcıydı. Cornered by Dezia. Expecting the crunch to come in. They're actually on the side here. It is only classics, but against Dazer. What is that shot from Aspas? Again, need I remind you, this is RRQ's pick. Just... What do you do against when somebody's moving around the map like this? Grup aşamasında en yüksek ACS değerine sahip oyuncu 267 ile Something oldu. Hemen ardında 262 ACS ile Flashback, 257 ACS ile Ying, 255 ACS ile Aspas ve 249 ACS ile Riens geldi. Dip 5'te ise 141 ACS ile Bank, 146 ACS ile Stax, 148 ACS ile Russia, 150 ACS ile Bu ve Coconut sıralandı. ACS tablosunda 231 ile 8. onun araya ayrı bir parantez açalım. 149 kill ve 36 ilk kana sahip oyuncu grup aşamasında bir yıldız gibi parladı ve ligin zirvesinde yer aldı. Grup aşaması
aşamasında en popüler harita 11 kez seçilen Lotus oldu. Bind ise 14 yasaklamayla takımların en çok kaçındığı harita olarak öne çıktı. Takımlar grup aşamasında Omen'u en çok seçerken Phoenix, Reyna, ISO ve Clove'u hiç kullanmadı. 16 takımın kapışmasında sadece 8 ekip ayakta kaldı. 3 Amerika, 3 EMEA ve 2 Pasifik. Çin bölgesi ise 4 takımıyla grup aşamasında havlu attı. Champions ateşi 25 Eylül'de playofflarla alevlenmeye devam edecek. Bülteni kapatırken Pexa'ya destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.